Merhaba arkadaşlar, Turkish Oya Class YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda oldukça zarif duran güzel bir örnek çalışmamızın yapımını anlatmaya çalışacağız. Küçük havlu kenarlarında, mendil, peçete kenarlarında da kullanabileceğiniz zarif bir model. Örneğimizin yapımına geçmeden önce şemamıza bir göz atalım. Örneğimizin şeması şu şekilde. Önce zürafa bölümünü yapıyoruz. 3 zincirden oluşan. Daha sonra ilk zürafamızın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. 6 zincir çekerek sıradaki dördüncü zürafa içerisine bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Tığımıza 3 kere ip dolayarak yapıyoruz trabzanımızı. 5 zincirden oluşan pimpirik yaparak üzerine 3 zincir çekiyoruz ve yine bu yapmış olduğumuz trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan yapıyoruz ve tığımıza 2 kere ip dolayarak yaptığımız trabzandan yapıyoruz. Daha sonra 5 zincir çekerek pimpirik oluşturuyoruz. Buradaki yapmış olduğumuz trabzanın üzerine 5 adet sık iğne yapıyoruz ve alttaki trabzanımızın üzerine de 7 tane sık iğne yaparak bu bölümü tamamlıyoruz. Hemen aynı zürafa içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz ve tekrar 6 zincir çekerek burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını buraya da yaparak örneğimizin alt bölümü bu şekilde devam ediyor. Buradaki pimpiriklerimize de daha sonra çiçeklerimizi oluşturacağız. Evet, şimdi bu alt bölümü yapalım. Evet, zürafa bölümünü 3 zincirden oluşturduk. Hemen örneğimize başlayalım. İpimizi tığımıza sabitliyoruz. İlk zürafa içerisine bir tane sık iğne yapalım. Altı zincir çekiyoruz. Tığımıza 3 kere ip dolayarak dörtlü trabzan yapacağız. Sıradaki dördüncü zürafa içerisine bir adet dörtlü trabzan yapıyoruz. İkişer ikişer çıkartıyoruz iplerimizi. 5 zincirden oluşan pimpirik yapalım. Üç zincir çekiyoruz. 2 kere tığımıza ip dolayarak üçlü trabzan yapacağız. Buradaki trabzanımızın üzerine yapıyoruz bu trabzanımızı. Bu trabzanımızın üzerine de 5 zincirden oluşan pimpirik yapalım. Ve trabzanımızın üzerine 5 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, bu şekilde çiçeklerimizi yapacağımız pimpiriklerimizi oluşturmuş olduk ve alttaki trabzanımızın üzerine sık iğnelerimizi yaparak tamamlıyoruz bu bölümü. Toplamda 7 tane sık iğne yapıyoruz.
Evet, sık iğnelerimizi yaptık ve tekrar aynı zürafa içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Tekrar 6 zincir çekelim. Tığımıza yine 3 kere ip dolayarak dörtlü trabzan yapıyoruz. Sıradaki dördüncü zürafamızın içerisine yapıyoruz trabzanımızı. İkişer ikişer çıkartalım iplerimizi. Beş tane zincir çekiyoruz. Ve pimpiriğimizi yapalım. 3 zincir çekelim. 2 kere tığımıza ip dolayarak buradaki trabzanımızın üzerine üçlü trabzan yapıyoruz. Bu trabzanımızın üzerine de tekrar 5 zincirden oluşan pimpiriğimizi yapalım. Ve trabzanımızın üzerine sık iğnelerimizi yaparak tamamlıyoruz. Toplamda 5 tane. 5 tane sık iğne yapacağız. Aşağıdaki trabzanımızın üzerine de 7 tane sık iğne yaparak tamamlayalım. Ve yine aynı zürafa içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Tekrar 6 zincir çekiyoruz. Ve burada yapmış olduğumuz işlemi aynısından bir tane daha yapalım. Alt bölümünü tamamlayıp çiçeklerimizin şemasına bir göz atalım. Buradaki 5 zincirden oluşan pimpiriğin içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekip tekrar sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekip sık iğne yapıyoruz. Bu işlemi 5 defa yapıyoruz. Buradaki 5 zincirden oluşan pimpiriğimizin içerisine ve böylece birinci çiçeğimizi tamamlamış oluyoruz. Daha sonra arada 2 zincir çekerek yandaki 5 zincirden oluşan pimpiriğimizin içerisine bir adet sık iğne yaparak geçiyoruz. 4 zincir çekip sık iğne yapıyoruz. 4 zincir sık iğne, 4 zincir sık iğne. Tekrar aynı işlemi 5 kere yaparak buradaki pimpiriğimizin içerisine diğer ikinci çiçeğimizi de tamamlamış oluyoruz ve burada örneğimizi bitirmiş oluyoruz. İpimizi burada keseceğiz. Buradaki 5 zincirden oluşan pimpiriklerin içerisine de bu şekilde çiçeğimizi yapıyoruz. Yine aynı şekilde diğer yandaki 5 zincirden oluşan pimpiriklerin içerisine de çiçeklerimizi yaparak örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Buradaki çiçeklerimizi renk renkte yapabilirsiniz veya aynı renkte yapabilirsiniz. Evet, şimdi çiçeğimizin yapımına başlayalım. Evet, örneğimizin alt bölümünü bu şekilde tamamladık. Şimdi burada pimpirikler oluşturmuştuk 5 zincirden. Pimpiriklerimizin içerisine küçük çiçeklerimizi yapalım. Evet, önce ipimizi tığımıza sabitleyelim. Hemen ilk pimpiriğimizin içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz.
Bir tane sık iğne yapalım. 4 zincir çekelim. Ve yine aynı şekilde buradaki pimpiriğimizin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. Pimpirimizin içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Toplamda 5 kere yapacağız bu işlemi. Dört zincir, bir sık iğne yaparak küçük çiçeğimizi oluşturuyoruz. Evet, bu şekilde ilk çiçeğimizi tamamladık. Arada 2 zincir çekiyoruz. Ve hemen yanındaki 5 zincirden oluşan pimpirimizin içerisine bir tane sık iğne yaparak geçiyoruz. Ve buraya da yine buradaki gibi küçük çiçeğimizden yapacağız. 4 tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki pimpiriğimizin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. 4 zincir, bir sık iğne, yapıyoruz. Tekrar 4 zincir, bir tane sık iğne yapalım. Dört zincir, bir sık iğne yapıyoruz. Evet, toplamda 5 tane yaptık. Birinci çiçeğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. 4 zincirden oluşan küçük küçük pimpirikler yaparak tamamlıyoruz çiçeğimizi. Çiçeğimizin yapılışı böyle. Buradaki pimpiriklerimizin içerisine de tekrar 4 zincir, bir sık iğne yaparak toplamda 5 tane yapacağız. Bu şekilde buradaki küçük çiçeklerimizi tamamlayalım. Evet, çiçeklerimizi de tamamladık. Örneğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Oldukça zarif, kolay bir örnek çalışmasıydı. Evet, örneğimizin yapılışı bu şekilde. Örneğimizin şemasına Facebook ve Instagram hesaplarımıza videomuzun alt bölümünde yer alan yazılı açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.